Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ekonomiyi yorumlayacağız. Dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak genel bir piyasa yorumumu yapacağım ve arkasından teknik analizlerimi gerçekleştireceğim. İlk olarak Türkiye'de dün yurt içerisinde veri akışı sakindi. Piyasalarda FED toplantı tutanaklarının yansımaları görülürken FED'den güçlü tapering mesajları borsalarda satışlara, doların ise güçlenmesine neden oldu. Dün Borsa İstanbul 100 endeksi %0,67'lik değer kaybı yaşayarak günü 1439 puandan tamamlarken işlem hacmi ise 12,3 milyar Türk lirası olarak gerçekleşti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran sektör %2,56 ile madencilik sektörü olur iken en çok kaybettiren sektör ise %2,10 ile metal ana sanayi oldu. Dolar Türk lirası kurunun doların küresel bazda değer kazanmasının etkisiyle yükseldiğini gördük. Kurda hala 8,60 direncinin önemli olduğunu ve bu seviyenin üstüne çıkılması halinde çok daha sert alımların gelebileceğini de vurgulamak isterim. Ancak 8,60 seviyesinin altında kaldığı sürece şu an satış baskısını tam anlamıyla kırabilmiş değil. Borsa İstanbul 100 endeksi güçlü tapering mesajların ardından bugün de düşüşünü sürdürebilir. Dün Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın yayınladığı verilerde 13 Ağustos haftasında yabancılar 77,9 milyon dolarlık hisse alımı yaparken 45,2 milyon dolarlık da devlet iç borçlanma senedi satışı gerçekleştirdiklerini gördük. Yabancılar 40,6 milyon dolarlık da ters repo satın alırken şirket borçlanma senetlerinden de 1,5 milyon dolarlık alım yaptılar. Amerika Birleşik Devletleri'nde ise dün Amerika Birleşik Devletleri'nde haftalık işsizlik maaşına başvuranların sayısı 348 bin olarak gerçekleşirken beklentiler haftalık işsizlik maaşına başvuranların sayısının ise 362 bin olacağı yönündeydi. Haftalık işsizlik maaşına başvuranların sayısı pandemiden sonra en düşük seviyeye gerilerken böylelikle istihdamın toparlandığı görülür ve Fed'in tapering'e bir adım daha yaklaşmış olduğunu söylemek isterim. Haftalık işsizlik maaşına başvuranların sayısı pandemi öncesinde 250 bin kişi olarak ortalama bir şekilde giderken Amerika Birleşik Devletleri Philadelphia Fed İmalat Endeksi de beklentilerin altında 19,4 puana düştü. Aralık 2020 yılından bu yana en düşük seviyeye gerilerken Fed toplantı tutanaklarından verilen güçlü tapering mesajları ve bu yıl bitmeden tapering'e başlanabileceği söylemleri küresel bazda dolar endeksinin güçlenmesini sağlarken Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvil faizlerindeki görülen baskı da dikkatimden kaçmadı. Dün Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvil faizlerinde düşüş görülürken bugün ise işlemler %1,23 seviyesinden işlem görüyor. Amerika Birleşik Devletleri borsaları ise sert satıcılı başladığı günde tepki alımları yaşayarak günü karışık bir seyirle tamamladığını gördük. Bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde veri akışı sakin. Fed'den yapılan açıklamaya göre Başkan Jerome Powell, Kansas City Fed'in ev sahipliğinde düzenlenecek olan Jackson Hole Sempozyumunda 27 Ağustos Cuma günü Türkiye saatiyle saat 17.00'da bir konuşma yapacağı ifade edildi. Fed'in bu toplantıda varlık alımının azaltılması noktasında vereceği mesajlar elbette çok önemli olacak. Bugün ise gözümüz haftalık kritik direnç bölgesinde olan dolar endeksinde olacak. 93,44 üzerinde kapanışı yapıp yapamayacağını da yakından
takip ediyorum. Amerika Birleşik Devletleri borsalarında ise düşüşün devam edeceği yönünde bir kanaatim var. Euro bölgesi tarafında ise dün Euro bölgesinde veri akışı sakindi. Avrupa ekonomisinin lokomotifi olan Almanya'da da Almanya Maliye Bakanlığı ikinci çeyrekte %1,5 büyüyen Alman ekonomisinin canlı iç talebin etkisiyle 3. çeyrekte de güçlü toparlanma yolunda ilerlediğini öne sürdü. Maliye Bakanlığı bugün yayınladığı aylık raporunda güven anketlerinin ve geleceğe yönelik göstergelerin işletmelerin güçlü iyimserliğine ve yaz aylarında ekonomide yüksek aktiviteye işaret ettiklerini vurguladı. Alman Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği tarafından yapılan ankete göre Almanya şirketlerinde ham madde ve ara mali tedarikinde kayda değer sıkıntılar ve yüksek maliyetlerle karşı karşıya olduklarını gösterdi. Şirketlerin %83'ü ham madde, ara malı ve bazı malların arz boğazında ve yüksek fiyat artışları ile karşı karşıya olduklarını ifade ettiler. Dün dolar endeksinin küresel bazda değer kazanması ile Euro dolar paritesinde satışların devam etmesi paritenin 1,17 seviyesinin altında kalmasıyla satış eğilimini güçlendiriyor. Paritenin satışlarının devamını beklerken Euro Türk lirasında ise yükselişini sürdürüyor. Avrupa borsaları dünü satıcılı kapatırken FED toplantı tutanaklarının küresel bazda borsalar üzerinde yarattığı olumsuz havaların etkilerinde sürdüğünü söylemek isterim. Şimdi dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak ons altında varlık alım programında değişikliğe gidileceğine dair veriler sonrası ons altının 1775 dolar seviyesine kadar geri çekildiğini gördük. Amerika Birleşik Devletleri'nde piyasaların açılmasıyla birlikte tepki alımların geldiği görülürken Çin'den gelen haberlerle güvenli liman olması nedeniyle hafif yükselişle seyrini sürdüren değerli metaldeki yatay seyirlik sürüyor. Ons altına teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerin oluşması durumunda 1795 ve 1800 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Gelebilecek olası satış baskılarının görülmesi durumunda ise 1780 ve 1770 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim önemli destek noktaları. Gram altın tarafında ise dolar endeksinde 93,60 seviyesinin görülmesiyle birlikte Amerikan dolarının küresel ölçekte değer kazanımı da sürüyor. Gram altına teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerin görülmesi durumunda 495 ve 505 Türk Lirası seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Gelebilecek olası aşağı yönlü hareketlerin oluşması durumunda ise 490 ve 485 Türk Lirası seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Should say